Yani arkadaşımı ağırlayacağım ama artık pes artık diyerek ağırlayacağım gerçekten. Pes artık diyerek. Çok sevdiğim, çok kıymetli bir konuğum var. Üretmekten vazgeçmiyor. Hayatını yaşadığı disiplin inanılmaz. Çok koşturması vardı son 2 senedir biliyorum yani arada konuşuyoruz çünkü. Ve yani kaç günde okuyacağımı bilmediğim kalınlıkta bir kitap yazıp gelemezsin arkadaşım diye başlamak istediğim bir programa. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında, kitap dünyasında 35 dakika dolaşacağız. Kitaplardan konuşacağız. Ama tabii ki arkadaşımın son yazdığı kitap üzerinden daha çok konuşacağız. Bir cümlenin peşinden gideceğiz efendim. Horatius diyor ki, mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. Bugün konuşacağımız kitap nasıl çıkıyor, nasıl yazılıyor? Ben okuyucu olarak bunu merak ediyorum. O yüzden canım arkadaşım Başak Sayan'a bunları sormak istiyorum. Gelin benimle. Güzel başladım böyle. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Hoş Sen- geldin. Ne kadar güzelleştin. Oh! Nasıl güzel gözüküyorsun, nasıl Sensin harikasın. güzel. Hoş geldin. Çok da Arkadaşım. güzel başladık. Başladık vallahi. Başladık. Yani tabii bu hikayeyi de anlatmak isterim. Başak zaten daha önce de programa konuk geldi. Bayılıyorum ona ve kitaplarına. Yeni kitap yazdığını hiç düşünmedim. Çünkü biz telefonlaşıp aralarda dertleşiyoruz. O öyle oldu, bu böyle oldu. Ben onunla uğraştım. O sağlık problemini hallettim. Bak bu bizimkine iyi geldi, seninkine de iyi gelir. Anne, baba bunlar üzerinden dertleşiyoruz. En son gene telefonu koş dedi ki yeni kitabım da bitti. Ben böyle oldum. Yeni mi kitabını bitirdin? Ne ara yaptın yani bu koşturmanın Bir içinde? de zor bir süreç de geçirdim. Anne Evet. baba hastalıkları falan filan. Evet. Evet zordu 2 çocuk, hakikaten. anne baba hastalığı. Şimdi tabii gelince kitabımı istiyorum dedim. Çünkü zarif arkadaşım kitabım bitirdim, basıldı, sana göndermek istiyorum diye aradı. Ben dedim ki gelmen lazım, öyle şey olmaz. Nereye göndereyim demek için aradı benim canım arkadaşım. Sonra şimdi buraya gelince kitabımı verir misin hemen dedim. Arkadaşlar şimdi sonuna bakacakmış gibi olacak olmayacak bilmiyorum ama kaç sayfa olduğunu şöyle yapayım. Kitabı önce bir göstereyim sizlere. Yakından görün diye. Şöylece evet efendim. Gül'ün Benim bütün açtığı kitaplarım gece. kalın ama. Evet de Gerçi bu bir tık daha kalın bir oldu. tıktan kasıt 100 sayfa kadar. Nigahtar 550 Evet. sayfaydı. Ya, Bu da bir tık 660 dediğim sayfa. 100 sayfa sayfa. kadar. Evet 660 sayfalık bir eser. Yani Ama kimsenin gözü korkmasın çünkü çok kolay okunuyor ve çok hızlı okunuyor. eminim. O da oyunculuktan gelen bir refleks. Hep bana şey soruyorlar. Neden hani bu kadar kalın olmasına rağmen bu kadar okunuyor işte çok bırakamıyoruz elimizden. Bunun sırrı ne? Çünkü hani her bir diziyi sonunda bir finalle böyle acayip bir noktada bırakırız ya bir hafta boyunca izleyici Evet. işte ne olacak diye bekler. O refleks benim yazı stilime öyle bir yansımış ki ben her chapter'ı, her bölümü bir dizi finali gibi kafamda kurguluyorum ister istemez ve öyle bir noktada bırakıyorum ki okur elinden bırakamıyor. Abi ne olacak diye bu kadar hacimli bir kitabı birkaç gün içinde bitirebiliyor. Tabii ki gözlüğümü unutmuşuz, ne kadar tatlıyız. Tamam, deneyeceğim. Şu toprak kabı al getir bana. İçi boş ama. Kabın içinde hava yok mu? Var. Şu an soluduğun hava ile kabın içindeki hava birbirinden ayrı mı? Hayır, ikisi de aynı hava. Doğru. Zahirde ayrı gibi görünse de özde aynılar. Biz de böyleyiz işte. Ruhlarımız bedenlerimizin içinde tıpkı bu toprak kabın içindeki hava gibi hapistir. Her şeyin özü ile ruhlarımız ayrı gibi görünse de birdir, aynıdır. Nasıl ki var olan hava kabı kendiliğinden dolduruyorsa, ilahi olan yüce yaradan da bu yaşamda kullandığımız beden dediğimiz kapları doldurur böyle. Bu nedenle var olan her şey odur. Her şey onun tecelli etmiş bir formudur. Arkadaşım, anlat. Anlatayım. Ölüm yalnızca faniler içindir. Hakikate erenler için ne doğum olur ne de ölüm. Başak, nereden geldin buraya? Neyi okumayı seviyorsam, ben neyin peşinden gidiyorsam onu yazıyorum. Yani ister istemez o yansıyor.
Bu romanı yazma fikri de aslında Nigahtar'ı yazdığım dönemde, zaten Nigahtar'ı bir finalize etmemiştim. Evet. Havada kalmıştı. Evet. Devamında ne yazacağını çok uzun süre düşündüm. Karakterleri nasıl devam ettireceğim Aslında diye. Nigahtar'dan sonra değil mi sen değişirsen her şey değişir? Evet, ama o roman O değildi. O bir başka. kişisel Evet, yolculuğumdu biyografi benim. Evet, gibiydi o aynen. biraz, otobiyografi. Bu Nigahtar'ın hem devamı gibi hem de apayrı iki kitap. Yani hiç Nigahtar'ı okumamış birisi de alıp okuyabilir. Ama bir taraftan da oradaki karakterlerin burada da serüveni devam ediyor. O kitabı, yani Nigahtar'ı yazarken beni onu yazmaya sevk eden şey şuydu. Çok farklı disiplinler okumayı, yani kitap okumayı ben de senin gibi çok sevdiğim için. Sen benden çok okuyorsun ama. Ben benim- artık eskisi gibi değilim. Evet, benim hava almak, su içmek gibi bir şey benim için kitap okumak ve çok farklı şeyler okuyorum. O dönemde çok fazla bilim okuyorum. Kuantum fiziği okuyordum, aynı zamanda tasavvuf, işte dinler tarihi, inancın yolculuğu. Ve birden şunu fark ettim, kuantum fiziğinin anlattığı bazı prensiplerle Halacı Mansur'un nokta felsefesinde anlattığı prensiplerin birbirine ne kadar benzediği. Tamam. Oradan yola çıkarak dedim ki benim bunu anlatacağım yani bunu anlatmak istiyorum ben. Çünkü muazzam bir benzerlik. Ama birisi düşünsene bir atomdan haberi yok. Şu andaki bilimsel gerçekliklerden haberi yok. Bundan 1000 yıl önce, 1500 yıl önce bir felsefe ortaya koyuyor. Tabii. Varoluşu anlatabilmek için. Ve oradan yola çıkarak anlatmaya başladım. Küçücük özetler misin bilmeyenler için? Nigahtar'ı. Nokta felsefesini. Nokta felsefesi çok zor tabii anlatması ama aslında şunu söylüyor temelde. Tanrı'ya hepimiz o sonsuz okyanustan kopan birer damlayız. Tanrı'yı bir nokta gibi düşünürsen ve o noktanın içinde bir çember çiz, o gitgide yayılıyor. Hı hı. Tıpkı bir suya taş atarsın ve suyun etrafındaki o hani hareler oluşur ya, Hareler giderek oluşur. büyür. O nokta merkezden ne kadar uzaklaşırsa o kadar artık nokta olmaktan çıkıyor. Nokta olduğunun farkında değil aslında. Yani Hı hı. en basit bu şekilde anlatabilirim. Hı hı. Bizler de o sonsuz okyanustan kopan damlalar olarak her ne kadar o damla okyanusa ait olsa bile ona ait olduğumuzun farkında değiliz. Yani Aslında şunun gibi bir şey, yani bir taş attın denize ve o böyle hare hare açıldı. Bütün o hareket o Evet. taşın düştüğü yerden sebeptir ve ona bağlıdır. Aynen. Ama uzaklaştıkça sen neye bağlı olduğunu, neden var olduğunu unutursun. Çünkü artık merkezden uzaklaşmışsındır. kesinlikle aynen. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Yani o taşın darbesiyle var olduğu her şey ve herkes gibi Aynen. bir yerden Kesinlikle alıyorsun öyle. bunu. Yani Evet. tıpkı bir buz kütlesi, yani bir buz parçasını okyanustan alsan çıkartsan baktığın zaman formu katı, Evet. sudan daha farklı gözüküyor ama aslında o da su. Tabii onun parçası. Form almış hali. Bunu anlatıyor aslında temelde. O da Evet. biraz daha farklı bir dille anlatıyor. Aynı şeyi fizik de anlatıyor dolanıklık teorisiyle. İşte aynı anda yaratılmış iki atomu dünyanın iki ayrı laboratuvarına götürüyorlar ve birine yaptıkları bir etki diğerini de etkiliyor. Tabii. Hiç dokunmadıkları halde birinin dönüş yönünü değiştiriyorlar, diğerinin de dönüş yönü değişiyor. Birinin hızını düşürüyorlar, diğerinin de hızı değişiyor ve bunu ilk Einstein fark ediyor ve diyor ki burada bir tuhaflık var. Birbirleriyle bir etkileşim Evet, içindeler. ama ışık hızından daha hızlı olması gerek. Fakat ışık hızından hiçbir şey daha hızlı değildir diye bir prensip ortaya koymuş, çözemiyor. Ve ondan 50 yıl sonra bilim insanları bunu anlıyorlar. Aslında ayrı gibi gözüküyorlar ama dolanık haldeler. Buna da dolanıklık prensibi deniyor. Bunu anlatmaya karar verdim Nigahtar'da ve Çok güzel kitap Nigahtar. bir taraftan işte Hallacı Mansur'u o felsefeyi oluşturmaya ve ölüme götüren, Enel Hak deyip öldürüldü Evet. ama aslında o siyasi bir sebebi vardı orada. Onu anlattım. Bir taraftan da işte Şirin adında bir baş Evet. karakterim var. Ateist. Evet. Onun da inançsızlıktan artık inanca nasıl evrildiğini anlattığım bir romandı o. Sonrasında dedim ki ben hani bunu nasıl devam ettireceğim? Evet. Uzun bir süre düşündüm ne yazmalıyım, ne yapmalıyım diye. Sonra ilginç bir bilgi okudum bir yerde. Ben çok sahafları da geziyorum ve 13. yüzyılda yaşamış tarihçi değil, edebiyatçı ama döneminin tarihsel olaylarını edebi bir şekilde anlatan bir edebiyatçı.
Devlet Şah adında İranlı bir edebiyatçı. Bunun da Türkçe'ye çevrilmiş bir eseri var. Tezkirâ-i Şura, Devlet Şah tezkiresi olarak geçmiş, Peki. çevrilmiş Türkçe'ye. 4 ciltlik bir eser. Ben eski eser toplamaya meraklıyım. Kitabı aldım sahaflardan. Eve geldim bakıyorum, hani alıp da koymuyorum ne anlatmış falan tabii. diye. Ya orada inanılmaz bir bilgiyle karşılaştım. Diyor ki Şems-i Tebrizi ile ilgili. Şems-i Tebrizi diyor 6. Alamut imamı Celaleddin Hasan'ın, yani Hasan Sabbah'tan sonra gelen 6. Alamut imamı Celaleddin Hasan'ın oğludur diyor. Celaleddin Hasan İslam'ı kabul Sünni İslam'ı biliyorsun, Nizari ülkesi. İsmail inancına sahip. Müslüman kabul edilmiyorlar. Batıniye'yi kabul ettikleri için. Ve çok içe dönük bir toplum yapısı var. Ve Celaleddin Hasan başa geldikten sonra diyor ki ben diyor hani ülkemi açmam lazım. Ticareti açması lazım. Bir taraftan Moğol saldırıları var o dönem. Ve Sünni İslam'ı kabul ettiğini ilan ediyor. Bunun üzerine işte Alaaddin Keykubat'la ve dönemin halifesiyle bir işbirliği içine giriyor. Ve oğlunu da Sünni İslam felsefesini öğrensin diye Tebriz'e yolluyor. Sonrasında Moğol istilasına işte kalkan olduğu için içeride işler kızışıyor ve tarihte eşleri tarafından zehirlendiği yazıyor. Tabii bir sürü boşluk da var. Sonra ben buna inanamadım ve İsmaili tarihini, İsmail felsefesini, Nizari tarihini okumaya başladım. Tabii Sünni tarihle çok farklı tarihler. Yani birinin kabul ettiğini diğeri kabul etmiyor ama karşılaştırmalı okumak gerekiyor zaten pek çok şeyi. Tabii. Ve sonra bunun üzerine İki taraftan da evet, okumak gerekiyor. sonra şunu fark ettim. Şimdi Şems-i Tebrizi ile ilgili herkesin bir fikri var. Ama herkesin tam olarak bir fikri yok. Yani mesela Mevlana'nın geçmişini bilirsin, hangi hocalardan eğitim aldı, hangi medreseye gitti, hangi döneminde neye bir eğilim gösterdi, hangi dersleri aldı hepsini bilirsin. Pek çok ismin bilinir zaten. Şimdi Şems-i Tebrizi gibi bir insan Mevlana'yı yetiştirmiş, çok önemli kapılar açmış onda. Birden fazla dil konuşuyor, inanılmaz bir entelektüel birikimi var, sıradan birisi olamaz. Tabii. Şimdi bu adamın hiçbir medrese kaydı yok, hiçbir şey yok. Kimden eğitim aldı, anası kim, babası kim? İddialar var işte şöyleydi böyleydi. Bu hiçbir zaman benim kafama oturmadı, yani nasıl diyordum. Ya da işte Konya'da bir anda kimseye haber vermeden ortadan kayboluyor. Bu da bir oturmuyordu Değil kafamda. mi? Arkasından tekrar geliyor. Sonra da işte halkın kıskançlığı sebebiyle öldürülüyor. Bu da oturmuyordu. Yani bir insanlar işte sevdikleri bir din alimini kıskandıkları için öldürmezler. Yani başka bir sebep olması Hele gerekiyor. ki yani Mesnevi Evet, aynen öyle. inanışta. Dolayısıyla bu tarihi okumaya başladıkça benim kafamdaki pek çok şey yerine oturdu. Çünkü sebeplerini anladım ve bana artık daha mantıklı. Evet, sebebi buysa bu olanlar daha mantıklı demeye başladım. Ve tabii sonra hikayeyi kurgulamaya başladım. Çünkü ben bunu anlatmalıyım. Çünkü aynı zamanda Şems'in Mevlana'yı nasıl eğittiğini de anlatan kitaplar okudum. Melami aslında Şems. Yani tasavvufun bir kolu bu, fakat çok sert bir kolu. Nefsinden seni arındırmak için çok katı ve çok zor metotlara zorluyor seni. Kınanma yoluyla nefsinden arındırıyor. Kınanmayı göze alarak. Şefkat yok yani içinde Şefkat pek. var, bu da bir şefkat. Öyle Sen mi? zanlara tutunmadan, yani sen ben ne kadar iyi bir Müslümanım dediğinde hani bunu göstermeye çalışıyorsun. Ya ben Tamam. ne kadar iyi bir anneyim. Tamam. Orada senin nefsinin tutunduğu bir dal var. Sen onu göstermeye çalışıyorsun. Göstermeye çalışıyorsan orada bir ego var demek, nefis var. Tamam. Evet, Ama sen katıldım. o nefisten arınman lazım ki Yani gösteri evet, göstermeyeceksin. yaşamadığında. Tabii ki de kınanmayı göze alacaksın. Yani bu uğurda çok zor, yani tabii anlatmayacağım ne olduğunu, nasıl yaptığını, bunu kitapta tabii bunu anlatıyorum ama çok zor yollara sokuyor bunu. Ve hani sahip olduğu tüm sıfatlardan, makamlardan, şandan, şöhretten, itibardan Zor. arınması gerekiyor. Yani şöyle anlattığın şeyden doğru mu anlıyorum? İyi bir annesin ama bunu işte belli etmeyeceksin. Ya bu kötü anne diyecekler ama sen orada da kendini ispatlamayacaksın ve ne yapıyorsan yapmaya devam edeceksin. Seni kötü bilsinler. Öyle Evet. mi?
Onu şimdi ben iyi annenin altını çizmekten bahsediyorum. Hani vardır ya böyle Hani gösterirsin kınanmaya sürekli. rağmen diyorsun ya, orası oturmadı ama şimdi kitabı okuyacağım tabii anlamak için. Şimdi evet, daha iyi anlayacaksın Evet, aslında. tamam. Kınanma yoluyla, kınanmayı göze alarak bir eğitim metodundan geçiriyor. Çok ilginçmiş. Ve burada da aslında bu günümüz psikoloji tekniklerine ve kişisel gelişim tekniklerine de çok benziyor. Şimdi normalde biz nefis dediğimiz şey günümüzde ego. Tamam. Ve bu Fazlası. egoyu, evet, aynen Şimdi öyle. orada da bir kafa karışıyor çünkü hani narsistle ego karıştı, ego ile egoist karıştı. Bir de ego aslında var olabilmemiz için gereken bir şey. Aynen. Fazlası zarar. Aynen. Ama tabii kime göre, neye göre fazlası zarar kısmı tamamen bilgiye ve yoruma açık kaldı. Şöyle aslında, Kafa karıştı orada. ego senin efendinse sen onun Problem. kölesisin. Evet. Senin egoyu kendine, yani senin efendi olman gerekiyor aslında. Aynen. Egoyu kullanabiliyor olman gerekiyor. Evet. Egosuz hiçbir insan olamaz. Olmaz. Var olamayız çünkü o zaman. Aynen. Türümüzün de devamı olmaz. Aynen. Ama biz doğduğumuz andan itibaren pek çok anı, hani her anı kaydediyoruz. Anne karnına düştüğümüz andan itibaren kayıtta bizim bilinçaltımız. Tabii ki. Annemizin babamızın hücresel bazda bize aktardığı kendi travmaları, onların annesinin babasının nesiller boyunca aktarılan, çünkü hepimiz annemizin babamızın vücudunda bir hücreydik aslında. Tabii. Dolayısıyla bir de kolektif bilinçaltı var. Bunların hepsinin bize yüklediği bir bilgiyle biz doğuyoruz ve bu bilgiler bizim aslında temelde egomuzu oluşturuyorlar. Ve sen gününün %90'ı otomatik pilotta iş gören bir varlıksın. Tabii. Ve ego seni korumak için var. Yani sen atıyorum utanç hissediyorsun ya da değersiz hissediyorsun kendini. Değersiz hissettiğin için bu kötü bir duygu, yani rahatsız edici bir duygu. Ne yapacaksın? Bu duyguyu bastıracaksın. Bunu senin egon yapıyor. Ve seni o duyguya karşı, o duyguyu hissetme diye seni bazı davranışlara sevk edecek. Mesela kibirli davranacaksın. Ya da ne bileyim böyle çok üstten bir dil konuşacaksın. Ya da daha olumlu konuşursak aşırı hırslı olacaksın, başarı odaklı olacaksın. Hani sırf ben değerliyim, bak ne kadar önemliyimi kanıtlamak için uğraşacaksın. Bunların hepsi savunma mekanizmaları. Ve sen bunları otomatik pilotta sergiliyorsun ve bütün bunları yapman sende bazı döngüler yaratıyor. Yani işte sen atıyorum kibirli davrandığın için karşındaki insana işte belli bir şekilde davranıyorsun. Onda başka bir şey tetikliyorsun, o sana başka bir şey yapıyor. İlişkiler kopuyor, uzaklaşıyor ve sen Tabii. diyorsun bütün ki ilişki biçimleri ve aynen, dönemeçleri oluşuyor. neden ben sürekli aynı şeyi yaşıyorum diyorsun. Buradan çıkışın tek yolu egodan arınmak. Aynı metodu işte tasavvufta nefis terbiyesinde kullanıyorlar. Çünkü sen bu zanlardan kurtulmadıkça makamlarda ilerleyemiyorsun. Bunları paralel kurguda anlatıyorum aslında. Bir taraftan Şems'in... Gene Şirin mi var? Var. Yine Şirin Allah, var. Şirin geri geldi. Aynen. Tamam. Aynen. Yine bir kaçma kovalamaca hikayesi var. Günümüz hikayesinde böyle çok heyecan dozu yüksek. Bir taraftan da ve aynı zamanda çeşitli psikoloji ekollerini nasıl, onda nasıl bir dönüşüm yarattığı. Çünkü orada da kendini bulma yolculuğunda aslında günümüz hikayesinde. Bir taraftan da işte Şemsi Tebrizi'nin hikayesini okuyoruz ama bilinmeyen bir hikaye bu. Ve aynı zamanda nasıl eğitti Mevlana'yı, hangi yoldan geçirdi ve o metodları biz nasıl kendi hayatımızda uygulayabiliriz? Aslında bir taraftan da okurken okur bunu anlıyor.